8. yüzyılda Frankların Merovingi hanedanı oldukça zayıflamıştı. Ülke saray nazırlarının yönetimindeydi ve krallar sadece sembolik olarak tahta oturuyorlardı. Bu saray nazırları içinden öne çıkan Kısa Pepin, papalığın Lombardlar ile yaşadığı sorunları fırsat bilerek yardım karşılığında kendisinin kral ilan edilmesini sağladı ve 751 yılında son kral Childeric'i tahttan indirip sürgüne yollayarak kral oldu ve Carolinge hanedanı dönemini başlattı. Kısa Pepin ülke içinde düzeni sağladı. Papalık ile iyi ilişkiler kurarak krallığını papalığın manevi gücüne dayandırdı. Ayrıca Lombardlardan ele geçirdiği toprakları papalığa bağışlayarak papalık devletinin zemininin oluşmasını sağladı. 768 yılında Akitanya seferindeyken hastalanarak hayatını kaybetti ve ülkenin yönetimini oğulları Carloman ve Charlemagne'a bıraktı. İki kardeş kendi yönetim bölgelerinde ülkeyi yönetirken 771 yılında Carloman'ın aniden ölmesiyle onun yönetim bölgesi de kardeşine geçti ve Charlemagne tek başına Frankların kralı oldu. Oldukça savaşçı bir lider olan Charlemagne tahta kaldığı neredeyse her yılın bahar mevsiminde yeni bir sefere çıktı. İlk seferi Akitanya'ya oldu ve uzun zamandır tamamlanamamış olan savaşı kazanarak bölgeyi ele geçirdi. Sonraki hedefi ise Kuzey İtalya'da bulunan Lombard Krallığı oldu. Lombardlar İtalya'da papalığa ait bazı yerleri ele geçirince Charlemagne sefere çıktı. Savaş sonunda Lombard Krallığı yıkıldı ve ele geçirilmiş toprakları papalığa iade edildi. İtalya yönetimini ele geçiren Charlemagne, oğlu Pepin'i İtalya kralı olarak bölgede bıraktı. Charlemagne'ı en çok uğraştıranlar ise Saksonlar oldu. Saksonlar ile sürekli sınır çatışmaları oluyordu. Ayrıca kral, Saksonlar pagan oldukları için onları Hristiyan yapmak gibi kendince kutsal bir amaç da edindi. Aralıklarla toplam 33 yıl süren savaşlar sonunda birçok kayba mal olsa da sonunda Saksonlar sindirildi ve Hristiyan olmak zorunda kaldılar. Savaş alanında kazandığı en önemli başarılardan birisi de Avarlara karşı olandı. Toplam 8 yıl süren savaşlar sonunda çok büyük ganimetler elde edilerek Avar halkı tamamen yok edildi ve yaşadıkları bölge çok uzun bir süre ıssız olarak kaldı. Kendisini papalığın ve dinin koruyucusu olarak gören Charlemagne 800 yılında papanın elinden imparatorluk tacını giydi. Böylelikle 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra ilk kez batıda bir imparator tahta çıktı. Bu aynı zamanda papalığın Bizans etkisinden çıkıp Frankların etkisine girmesine yol açtı ve bu andan itibaren Doğu ve Batı kiliseleri arasındaki ayrım derinleşmeye başladı. Charlemagne toplam 47 yıllık hükümdarlığı süresince Akitanya, Gaskonya, Bretonlar, Danlar ve Slavlar gibi birçok halka karşı yaptığı savaşlarla ülkenin sınırlarını 2 katına çıkartarak Orta Çağ Avrupa'sının en geniş sınırlarına ulaşan en kudretli kralı oldu. Fakat Charlemagne'ın başarıları sadece askeri değildi. Halkını ihmal etmeyen Charlemagne, şehir yöneticilerine kendi şehirlerindeki yoksulları besleme zorunluluğu getirdi ve engelli vatandaşlar ile hacıların bakımı için imaretler kurulmasını teşvik etti. Kral eğitime de son derece önem verdi. Din adamları cahil kalmasın ve çocuklar dinlerini öğrensinler diye 775 yılında verdiği bir talimatla tüm kilise ve manastırlara okullar açılmasını emretti. Bu okullarda okuma yazma, müzik, aritmetik, gramer, mantık ve retorik eğitimleri verildi. Zamanının ilerisinde bir karar alarak kadınların da eğitim alabilmesine izin verdi. Kitapları ganimet olarak kabul eden Charlemagne, 780 yılında Orta Çağ'ın en büyük kütüphanelerinden birisini kurdu. Ayrıca sarayında kurdurduğu okul zamanının en iyi uzmanlarının toplandığı bir kültür merkezi oldu. Bu, Carolinge Rönesansı adı verilen kültürel uyanışın başlangıcı oldu. Carolinge Rönesansı'nın belki de en önemli katkısı unutulmaya yüz tutmuş eserlerin yeniden yazılarak gelecek kuşaklara aktarılması oldu. Bu amaçla okullarda scriptorium denilen yazıhaneler kuruldu ve yazının standartlaşması için Carolinge miniskülü denen bir yazı tipi geliştirildi. Bu yazı tipi günümüzde çok kullanılan Times New Roman yazı tipinin atasıdır. Bu dönemde mimariye de oldukça önem verildi ve saraylar, köprüler, kiliseler gibi birçok eser yaptırıldı. Charlemagne yönetim yapısını da yeniden şekillendirdi ve sengör-vasal ilişkileri düzenlenerek kralın otoritesine mutlak itaat amaçlandı. Yönetim sisteminin en önemli parçalarından birisi de her yıl toplanan meclisti. Bu meclise katılan herkes şikayetlerini söyleme hakkına sahipti. Ayrıca bu mecliste hediyeler sunulur, yabancı elçiler kabul edilirdi ve yasalar ile politik gelişmelerle ilgili tartışmalar yapılırdı. Charlemagne dönemindeki önemli faaliyetlerden birisi de ekonomi alanında yapılanlardır. Bunlardan ilki denier adında yeni bir paranın tedavüle sokulmasıdır. Bununla birlikte para basımı merkezileşti ve ülkenin her yerinde
Tek tip para uygulaması başlatılarak herkes tarafından kullanılması zorunlu hale getirildi. Benzer bir uygulama ölçü ve ağırlıkların tek tip hale getirilmesiydi. Karl'ın ağırlığı adıyla tanınan bu uygulama İngiliz kuyumcu tartısı olarak günümüze kadar geldi. 47 yıllık yönetiminde yaptıklarıyla tarihe damga vuran Scharlmann, Birleşik Avrupa fikrinin babası oldu ve modern Avrupa'nın oluşması ile Avrupa Birliği'nin kurulmasında örnek alınan lider oldu. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.